Merhaba, sizin için özel hazırladığımız bu derinlemesine yolculuğa hoş geldiniz. Bugün masamızda T. Boyce, V. Minorski ve D.N. McKenzie gibi önemli isimlerin katkılarıyla hazırlanan bir metin var. The Encyclopedia of Islam'dan alınmış ve Türkçe'ye Kürtler ve Kürdistan adıyla çevrilmiş gerçekten zengin bir kaynak. Amacımız ne? Bu kapsamlı çalışmadan Kürtler ve onların tarihi anayurdu Kürdistan hakkında en çarpıcı bilgileri, temel içgörüleri sizin için damıtmak istiyoruz. Coğrafya, tarih, toplum, dil, kültür, bütün bu başlıklara değineceğiz. Yani oldukça katmanlı, tarihi derinliği olan ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu bu. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak Kürdistan terimiyle yani Kürtlerin ülkesi ifadesiyle başlayalım mı? Kaynak bu ismin tarihsel kökenine bir işaret yapıyor. Diyor ki son büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer dönemi, yani 1157 civarı. O zamanlar başkenti Bahar olan belirli bir eyaleti tanımlamak için kullanılmış bu isim. Evet, bu önemli bir başlangıç noktası ama kaynağın altını çizdiği kritik bir nokta var, onu hemen belirtmek lazım. Bu terimin tarihsel veya siyasi olarak işaret ettiği alanla Kürtlerin fiilen yaşadığı etnik ve coğrafi alan her zaman birebir örtüşmüyor. Anladım. Yani isim var ama kapsadığı alan tam net değil ya da değişken. Aynen öyle. Mesela 1878'de Trotter diye bir İngiliz yetkili var. O zamanlar Kürt yerleşiminin kuzey sınırını Divriği, Erzurum, Kars hattı olarak çizmiş. Demek ki coğrafi tanımlar zamanla değişebiliyor, hatta kimin tanımladığına göre bile fark edebiliyor. Üstelik şunu da unutmamak gerek, bu coğrafya her zaman çok kültürlü bir yapıya sahip olmuş. Kaynakta mesela Turabdin bölgesindeki Süryani topluluklardan bahsediliyor, köklü Hristiyan topluluklar bunlar. Evet. Ya da Fischel'in çalışmalarında değindiği tarihi Yahudi varlığı, bunlar da var. Dolayısıyla Kürdistan denen bölge sadece Kürtlere değil, tarih boyunca pek çok farklı gruba ev sahipliği yapmış. Bu durum, yani bu çok katmanlılık, bölgenin kimliğini anlamak için sizin de aklınızda tutmanız gereken önemli bir detay aslında. Nüfus meselesi de sanırım bu karmaşıklığı yansıtıyor, değil mi? Kaynakta farklı ülkelerdeki Kürt nüfusu için çeşitli tahminler var. Türkiye, İran, Irak, Suriye, hatta Transkafkasya. Farklı zamanlara ait farklı kaynaklardan alınmış rakamlar bunlar. Ve bu rakamlar toplandığında toplam Kürt nüfusu için verilen aralık çok geniş. Yani 5,5 milyondan 13,5 milyona kadar değişiyor. Aynen öyle. Bu devasa fark. Yani bu sadece sayım yapmanın teknik zorluklarını göstermiyor aslında. Aynı zamanda Kürt kimliğinin ve Kürdistan coğrafyasının sınırlarının ne kadar akışkan, ne kadar zaman zaman tartışmalı olabildiğini de gösteriyor. Hem tarihsel, hem siyasi, hem de pratik düzlemlerde bu böyle. Bu rakamlar bize net bir sayıdan çok aslında dinamik ve oldukça karmaşık bir demografik tablo sunuyor. Peki bu dinamik nüfusun yaşadığı coğrafyaya biraz daha yakından bakalım o zaman. Kaynak nasıl tasvir ediyor burayı? Anladığım kadarıyla heybetli dağ sıralarının hakim olduğu bir diyar. Türkiye tarafında Doğu Toroslar, Evet, İran tarafında ise Zagros dağları. Sanki bölgenin omurgası gibi bunlar. kesinlikle Armenistan platosu, Palandöken, Bingöl dağları ve tabii ki Ağrı, yani Ararat, Süphan, Nemrut gibi volkanik devler de manzarayı tamamlıyor. Ama sadece Sarp dağlar yok galiba. Bereketli ovalardan da bahsediliyor. Tabii ki Malatya, Elazığ, Muş, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır gibi. Nehirlerin hayat verdiği geniş ovalar da bu coğrafyanın çok önemli bir parçası. Ve tabii bu coğrafyanın iklimi de kendisi gibi. Sert ve değişken. Nasıl yani? Kışlar dondurucu soğuk olabiliyor, yazlar ise oldukça sıcak geçebiliyor. Yağış miktarı deseniz inanılmaz farklılıklar gösteriyor. Bazı ovalarda yıllık 200 milimetre civarındayken, yüksek platolara çıktığınızda 2000-3000 milimetreye kadar ulaşabiliyor. Vay canına. İşte bu koşullar bölgenin doğal kaynaklarını ve insanların yaşam biçimlerini de şekillendirmiş tabii. Kaynak diyor ki geniş çayırlar hayvancılık için çok elverişli. Özellikle koyun ve keçi yetiştiriciliği geleneksel ekonominin temel direklerinden biri olmuş. Tarım peki? Ovalar bereketli dedik.
Tarım potansiyeli yüksek, evet, ama ekilen alanların toplam ekilebilir araziye oranla sınırlı kaldığı belirtiliyor kaynakta. Bir de maden zenginlikleri var, göz ardı edilemez. Özellikle Ergani civarındaki bakır yatakları tarihsel olarak çok önemli. Ayrıca krom, kurşun, demir gibi başka madenler de var. Ve tabii ki 20. yüzyılla birlikte stratejik önemi katlanarak artan petrol. Evet, petrol, Kerkük, Batman, Karaçok. Aynen. Ve doğal gaz da var, Çemçemal'de mesela. Bunlar da kaynakta detaylıca anlatılıyor. Kaynağın aktardığı bir detay benim çok ilgimi çekti açıkçası. Dağlarda yetişen bazı yabani otlar varmış. Evet, o kısım çok güzel. Şifalı olduğuna inanılıyor ve özellikle çobanlar ve yaşlı kadınlar tarafından özenle toplanıyormuş. Bir de baharda açan o rengarenk kır çiçeklerinin oluşturduğu kesintisiz halı manzarası, insanı sarhoş eden kokuları falan çok şiirsel bir anlatım. Kesinlikle o detay çok kıymetli bence de. Çünkü sadece biyolojik çeşitliliği anlatmıyor, aynı zamanda nesilden nesle aktarılan, doğayla iç içe yaşayan bir kültürün o derin bilgisini de yansıtıyor. Bu bilgi, yani bu yerel bilgi, modernleşme süreçlerinde kaybolma riski taşıyan bir hazine aslında. Doğru. Peki bu zorlu ama bir yandan da zengin coğrafya nasıl bir yaşama şekil vermiş? Kimlere yuva olmuş? Kaynak bize bu konuda ne gibi ipuçları sunuyor? Sizin için nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu bölümde? Şöyle ki, kaynak bölgenin çok eski bir yerleşim tarihi olduğunu söylüyor. Paleolitik döneme kadar gidiyor bu tarih. Süleymaniye yakınlarındaki Hazarmert, Revanduz civarındaki Şanidar mağaraları ya da Yakın Doğu'nun en eski köy yerleşimlerinden biri olduğu düşünülen Çarmo gibi arkeolojik kanıtlar sunuluyor. Peki ya geleneksel yaşam biçimleri? Evler, yerleşimler? Göçebeler için o meşhur kara çadırlar, yani haymalar, tarif ediliyor. Keçi kılından dokunuyor, direklerle ayakta duruyor, içeriden de sazlarla bölümlere ayrılıyor falan. Yerleşik hayattaki köylüler içinse durum farklı. Ovalarda kerpiçten, dağlık bölgelerde ise taştan yapılmış evler var. Damları da toprağın sıkıştırılması için lo denilen taş silindirlerle düzleniyor. Hatta köylerin genellikle su kaynaklarına yakın ve güneş alan yamaçlara kurulduğu gibi detaylar da veriliyor. Anladım. Peki ya toplumsal yapı, aile nasıl bir yerde duruyor? Aile temel birim. Kaynak diyor ki genel olarak tek eşlilik yaygın. Bekar kalmış yaşlı erkek veya kadın sayısı oldukça azmış. İlginç bir nokta şu, kuzen evlilikleri, özellikle de baba tarafından kuzenler, yani amca çocukları arasındaki evlilikler, amcacuka deniyor, oldukça sık görülüyor. Neden peki? Birkaç nedeni sayılıyor. Damadın aile tarafından iyi tanınması, aile içi bağların güçlenmesi, başlık parasının daha düşük olması gibi faktörler var. Bir diğer geleneksel uygulamada berdel, yani kız kardeşlerin karşılıklı olarak gelin verildiği usul. Evet duymuştum. Aile içinde babanın otoritesi belirgin tabii, ama kadının da özellikle evin yönetimi, çocukların yetiştirilmesi gibi konularda önemli bir söz hakkına sahip olduğu vurgulanıyor. Çocukların doğumu büyük bir sevinç kaynağı. İsim verme gelenekleri var. Erkek çocukların sünnet törenleri, sinet deniyor. Genellikle doğumdan kısa süre sonra veya 5-7 yaşlar arasında yapılıyor. Bunlar hep toplumsal hayatın önemli ritüelleri. Ve tabii ki aşiret yapısı, kaynak aşiretin Kürt toplumunun temel direklerinden biri olduğunu söylüyor sanırım. Sosyal, siyasi, hatta ekonomik hayatı derinden etkiliyor. Aynen öyle. Hatta Lerch, Jabba, Sykes, M. Emin Zeki gibi araştırmacılar yüzlerce aşireti listeleyen kapsamlı çalışmalar yapmışlar. Kaynak bunlardan bahsediyor. Bu bile tek başına aşiret olgusunun ne kadar merkezi bir yerde durduğunu gösteriyor aslında. Peki bu aşiret yapısının içi nasıl? Tek tip bir yapı mı var? Hayır. Aşiret yapısının içindeki katmanlaşma da oldukça dikkat çekici. Kaynak farklı sosyal statülerden bahsediyor. Mesela Torlön denilen soylu kurucu aileler var. Sonra Hulam veya Piştmal gibi aşiret reisine bağlı askeri veya hizmetli gruplar var. Aşire olarak bilinen sıradan aşiret üyesi köylüler var. Bir de aşiret yapısının dışında kalan toprağa bağlı köylüler var. Bunlara bazen kurmanç, goran veya miskin gibi farklı isimler veriliyor. Oldukça karmaşık görünüyor.
Evet öyle. Aşiretlerin nasıl örgütlendiğine dair farklı modeller de sunulmuş kaynakta. Mesela Rondot'un bir şeması var. Aileden klana doğru gidiyor. Bavikmal, Ber, Aşira ya da Barth'ın Caf aşireti üzerinden tanımladığı daha farklı bir yapı var. Tira, Hoz, Hel. Bütün bu yapının başında da A bulunuyor. A'nın rolü ne tam olarak? Sadece lider mi? Sadece lider değil, aynı zamanda aşiret üyelerini koruyan, aralarındaki anlaşmazlıkları çözen, yani bir nevi adaleti sağlayan bir figür. Gelirini de kendisine sunulan hediyelerden, sürülerden alınan paylardan veya kestiği para cezalarından sağlıyor. Yani bu karmaşık yapı, Kürt toplumunun geleneksel dokusunu anlamak için gerçekten kilit önemde. Peki bu köklü toplumsal yapıların geçmişi nereye dayanıyor? Kökenler konusuna gelirsek kaynak ne diyor? Kökenler konusunda Taynak diyor ki, Kürtler dil bilimsel ve tarihi verilere göre İran halkları ailesi içinde sınıflandırılıyor. Ama hemen şunu da ekliyor, etnik köken oldukça karmaşık ve tek bir tipe indirgenemez. Yani homojen bir yapıdan bahsetmek zor. Tarihsel izler sürülürken peki? Sıkça Ksenofona atıf yapılıyor. Milattan önce 401'de 10 binlerin dönüşünü anlatan Anabazis eserinde. Ksenofon, ordusunun dönüş yolunda karşılaştığı savaşçı dağlı halktan, Karduklardan, Carduccio'yu bahsediyor ve onların yaşadığı Gorduene, Karduya bölgesinden. Bu bölgenin de kabaca bugünkü Botan civarına denk geldiği düşünülüyor. Yani Kürtlerin ataları Karduklar mı? Bu Karduslar ile bugünkü Kürtler arasındaki doğrudan bağlantı akademik bir tartışma konusu. Mesela Nöldeke ve Weisbach gibi önemli şarkiyatçılar, antik Gorduene, Kordu, halkıyla daha doğuda Medya ve Pers coğrafyasında adı geçen Kurti, Sirti gibi topluluklar arasında bir ayrım yapılması gerektiğini savunmuşlar. Anladım. Peki Kürt adı ne zaman yaygınlaşıyor? Kaynağın vurguladığı önemli bir nokta şu, Arap fetihleri döneminde Kürt, Arapça Ekrad, terimi daha genel bir anlam kazanıyor. Zagroslar ve Toroslar gibi dağlık bölgelerde yaşayan, farklı kökenlerden gelseler de zamanla İranlılaşmış veya İran dillerini konuşan pek çok göçebe ve yarı göçebe aşiret için kullanılan genel bir üst kimlik haline geliyor. Kaynak, bu süreçte ortaya çıkan Şeddadiler, Mervaniler gibi Kürt hanedanlıklarına da değiniyor. Ve tabii ki en bilinen figür Selahaddin Eyyubi. Onun kökenlerine özel bir yer ayrılmış. Selahaddin'in Ermenistan'daki Dvin bölgesinden göç eden Ravadi Kürt aşiretine mensup olduğu belirtiliyor. Hatta babası Necmettin Eyyub ve amcası Şirkuh'un da bu aşiretin Acdanakan köyünde doğduğu bilgisi aktarılıyor. Tarihsel süreçte ilerlediğimizde Türklerin Anadolu'ya gelişi, Moğol istilaları bunlar nasıl etkilemiş? Tabii ki büyük etkileri olmuş. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi Devleti arasındaki yüzyıllar süren mücadele, bu mücadele Kürtler ve yaşadıkları coğrafya üzerinde derin izler bırakmış. Savaşlar, sınırlar. Sürgünler falan da olmuş sanırım. Evet, mesela 17. yüzyıl başlarında Safevi Şahı Abbas, Doğu sınırlarını Türkmen saldırılarına karşı güçlendirmek amacıyla yaklaşık 15 bin Kürt ailesini Horasan bölgesine sürmüş ve yerleştirmiş. Bu çok büyük bir demografik hareket. Bu dönemleri anlamak için de Bitlisli Şeref Han'ın 16. yüzyıl sonlarında yazdığı Farsça Şerefname'ye atıf yapılıyor. Kürt emirliklerinin tarihi, aşiret yapıları, gelenekleri hakkında paha biçilmez bir kaynak olduğu vurgulanıyor. 19. yüzyıla geldiğimizde işler değişiyor galiba. Osmanlı'nın merkeziyetçi politikaları. Aynen öyle. Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziye otoriteyi güçlendirme çabaları başlıyor. Bu da üzerk Kürt emirliklerinin yavaş yavaş ortadan kaldırılmasına yol açıyor. Buna bir tepki olarak da 1843-47 yılları arasında Cizre merkezli Büyük Bedirhan Bey isyanı patlak veriyor mesela. Sonra Hamidiye alayları var. Evet, Sultan II. Abdülhamit döneminde kuruluyor. Çoğunluğu Kürt aşiret reislerinin komutasında. Amaç devlete bağlılığı sağlamak ve Rusya'ya karşı bir savunma hattı oluşturmak.
Kaynak diyor ki bu olaylar bölgedeki güç dengelerini değiştirmiş ve özellikle Ermeni-Kürt ilişkilerinde yeni gerilimlere neden olmuş. 20. yüzyıl başları daha da çalkantılı sanırım. Sınırlar, savaşlar. Maalesef öyle. Sınır anlaşmazlıkları, Birinci Dünya Savaşı'nın bölgeye getirdiği büyük yıkım, savaş sonrası imzalanan ama yürürlüğe girmeyen Sevr Antlaşması var ki bu antlaşmanın 62-64. maddeleri Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde yerel özerklik veya bağımsızlık ihtimalini gündeme getiriyordu. Ama sonra Lozan geldi. Evet, nihayetinde bugünkü sınırları büyük ölçüde belirleyen Lozan Anlaşması süreci anlatılıyor. Tabii şunu belirtelim, bu dönem oldukça hassas ve tartışmalı olayları içeriyor. Biz burada sadece kaynak metinde aktarılan bilgileri herhangi bir yorum katmadan veya taraf tutmadan size yansıtmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Peki biraz da kültüre bakalım. Dil konusu mesela. Kürtçe hakkında ne diyor kaynak? Kaynak çok net. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesinin İran koluna ait. Ancak Farsçadan ayrı, kendine özgü bir Batı İran dili. Bu önemli bir ayrım. Lehçeler var mı? Olmaz mı? Başlıca lehçe grupları olarak 3 ana gruptan bahsediliyor. Kuzey yani Kurmancı ki Türkiye, Suriye, Kafkasya ve kısmen Irak, İran'daki Kürtlerin çoğunluğu bunu konuşuyor. İkincisi merkez lehçesi yani Sorani. Ağırlıklı olarak Irak ve İran'da konuşuluyor. Üçüncüsü de Güney lehçeleri, Kirmanşahi gibi. Tabii bu ana lehçelerinde kendi içlerinde çeşitli ağızlara ayrıldığı ifade ediliyor. Bu lehçe farklılıkları da coğrafi dağınıklığın ve tarihsel süreçlerin dile bir yansıması aslında. Dilin yanı sıra sözlü kültür de çok zengin galiba. Hem de nasıl? Kaynak bunu özellikle vurguluyor. Atasözleri, pend, bilmeceler, metelog, farklı formlardaki şarkılar, sıtran, lavje, heyranok, bunlar aşkı, kahramanlığı, hüznü, gündelik hayatı anlatıyor. Nesilden nesile aktarılan halk öyküleri var, çiğrok deniyor ve tabii ki destan adı verilen epik anlatılar. Memuzin gibi mi? Aynen öyle. Kaynak bu destanlar arasında özellikle Memuzi'nin trajik aşk hikayesini öne çıkarıyor. Sözlü gelenekte çok önemli bir yeri var. Peki ya yazılı edebiyat? Klasik dönemde kimler var? Klasik döneme baktığımızda 16-17. yüzyıllarda yaşamış büyük şairler Melaye Ciziri ve Fekiye Teheran'ın isimleri parlıyor. Ancak kaynak özellikle 17. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Ahmed Hani'ye 1650-1707'ye ayrı bir önem atfediyor. Neden peki? Sadece Memuzi'nin yüzünden mi? Memuzin tabii ki başyapıt. Hani bu mesneviyi Kürtçenin Kurmancı lehçesiyle kaleme alarak edebi bir zirve yaratmış. Ama sadece o değil, aynı zamanda çocuklar için yazdığı Nubihar, İlkbahar adlı manzum bir sözlük var. Bu eserle Kürtçenin bir eğitim ve yazı dili olarak gelişmesi yönünde çığır açıcı bir adım atmış aslında. Çok ilginç. Modern edebiyat ne durumda peki? Modern edebiyat, özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında ve Kürtçe yayıncılığın filizlenmesiyle birlikte hareketleniyor. Kaynak diyor ki bunda özellikle Şam'da Celadet Bedirhan öncülüğünde çıkarılan dergilerin büyük rolü var. Latin alfabesi temelli Havar 1932-43 ve Ronahi 1941-45. Sovyetlerde de yayınlar varmış galiba. Evet, Sovyet Ermenistan'ın da Kiril alfabesiyle yayımlanan Riya Taze Yeni Yol gazetesi var. 1930'dan itibaren çıkıyor. Bu da çok önemli. İşte bu yayınlar yeni bir yazar kuşağının yetişmesine ve modern Kürt edebiyatının şiir, öykü, roman ve hatta tiyatro gibi farklı türlerde gelişmesine olanak sağlamış. Kaynakta Musa Anter'in yazdığı Birin Na Reş, Karayara oyunu da modern Kürt tiyatrosuna bir örnek olarak zikrediliyor. Peki, tüm bu detayları, coğrafyayı, tarihi, toplumu, kültürü bir araya getirdiğimizde sizin için çıkarılacak ana fikir ne olabilir? Bu kaynak bize ne anlatıyor özetle? Şöyle özetleyebiliriz belki. Gördüğünüz gibi ele aldığımız bu kaynak metin bize şunu gösteriyor. Kürtlerin binlerce yıla yayılan köklü bir tarihi var. Farsçadan farklılaşmış özgün bir dilleri, zengin bir sözlü ve yazılı kültürleri var. Aşiret bağlarının hala belki dönüşerek ama önemini koruduğu karmaşık bir toplumsal yapıları var. Coğrafyanın rolü de çok büyük anlaşılan.
Kesinlikle yaşadıkları coğrafyanın dağlık yapısı, stratejik konumu, barındırdığı doğal kaynaklar, bütün bunlar yüzünden tarih boyunca farklı medeniyetlerin ve güçlerin ilgi odağı olmuş burası. Bu durumda hem kültürel alışverişleri zemin hazırlamış hem de maalesef bitmeyen siyasi çalkantılara yol açmış. İşte bütün bunlar konunun ne kadar çok boyutlu ve hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor bize. Gerçekten de öyle. Bu kaynakların sunduğu zengin panorama ışığında benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Bugün Coğrafi bölünmüşlük, siyasi baskılar, modernleşmenin getirdiği onca değişim. Tüm bunlara rağmen dil gibi, memuzin gibi kültürel semboller gibi, hatta belki dönüşerek de olsa aşiret bağları gibi kimliğin temel unsurları nasıl oluyor da ayakta kalabiliyor? Nasıl kendini yeniden üretebiliyor? İşte bu çok can alıcı bir soru. Kaynağın bize sunduğu bu veriler aslında tam da bu karmaşık ve dinamik ilişkiyi, yani gelenekle modernlik, kimlikle değişim arasındaki o ince çizgiyi sizin de daha derinlemesine düşünmeniz için pek çok kapı aralıyor. Tüm bu parçaları birleştirdiğinizde karşınıza nasıl bir resim çıkıyor? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşte bu belki de üzerine daha fazla kafa yormaya değer bir soru. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bu kapsamlı kaynağın katmanları arasında bizimle birlikte bu yolculuğa çıktığınız için çok teşekkür ederiz.